Herkese selamlar, Burcu Babal ben. Umarım iyisinizdir. Bugün sizin oylarınızla karar verdiğiniz bir dizi hakkında konuşacağım. Dizinin ismi To My Star. To My Star 22 Ocak 5 Şubat arasında 9 bölüm olarak yayınlanmış bir mini Kore BL dizisi. Kore BL dizilerinin dördüncüsü oldu yayınlanan. Dizinin incelemesine geçmeden önce hemen şunu sormak istiyorum size. Kanalda hangi BL dizilerin incelemelerini görmek istiyorsunuz? Yorumlara bırakırsanız istediğiniz dizinin ismini onlar arasından seçim yaparak gelecekte o dizilerle ilgili incelemeleri paylaşacağım. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Şimdi gelelim To My Star dizisine. To My Star yayınlanan, eğer yanılmıyorsam, 4. Kore BL dizisi oldu. Daha önce Where Your Eyes Linger ve Mr. Heart ile ilgili bir inceleme zaten paylaşmıştım. Şurada ya da şurada göreceksiniz. Eğer izlemediyseniz oradan gidip izleyebilirsiniz. 3. Kore BL Wish You olmuştu. Wish You'yu da izledim ama Wish You gerçekten bugüne kadar yayınlanan Kore BL'leri içerisinde benim en az sevdiğim oldu, en az beğendiğim oldu. Resmen senaryosu yok gibiydi dizinin. Neyse, To My Star'da 4. ben de 4. sırada izlemiş oldum bu diziyi. Bence To My Star ile Wish You'nun ana hikayeleri biraz benziyor. Ancak Wish You'yu çok az beğenmişken To My Star'ı gerçekten çok beğendim. Hatta benim için en sevdiğim Kore BL serisi oldu. To My Star'da başrollerde Son Woo-hyun ile Kim Kang-min yer alıyor. İki oyuncunun da daha önce yer aldıkları ufak tefek roller olmuş. Gerek konuk oyunculuk olsun, gerek yan rol olsun. Ancak To My Star İkisinin de yer aldığı en önemli proje gibi duruyor. Bir de şu ilgimi çekti. İki oyuncu da Tale of the Nine-Tailed dizisinde yan rolde yer almışlar. Hiç zaten bir bölüm izledim de o diziyi de Kore dizisinde. Orada da hiç dikkatimi çekmemişti. Record of Youth'ta da birinin bir küçük rolü vardı. Orada da dikkatimi çekmemişti. Gelelim kısaca dizimizin konusuna. Uzun uzun bahsetmiyorum. Dizi zaten mini dizi ve kısacık. O yüzden çok fazla detay vermeye gerek yok diye düşünüyorum. To My Star dizisinin ana hikayesinde başrolümüzde oldukça ünlü bir oyuncu var. Kendisi nahoş bir skandala karıştığı için gazetecilerden kaçmaya çalışıyor. Diğer tarafta ise sessiz, sakin, soğuk, prensipli bir aşçımız var. Bu iki karakterin yolu bir şekilde kesişiyor ve aynı evde yaşamaya başlıyorlar. Sonrasını zaten az çok tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Önce isterseniz dizide en çok neleri sevdim ondan bahsedeyim. Kore BL dizileri genel olarak Kore dizilerinde olduğu gibi prodüksiyon açısından oldukça başarılı diziler. Bu dizide öyleydi. Oyunculukları da çok beğendim ve iki başrolümüzün arasındaki elektrikte, arasındaki kimya da gayet iyiydi bence. Hatta benim için diğer Kore BL'leri göz önüne alınınca bu dizideki oyunculuklarda, prodüksiyonda, çekimlerde, oyuncular arasındaki o etkileşim, çekim de diğerlerinden çok daha iyiydi diyebilirim. Zaten bu sebeple en sevdiğim Kore BL dizisi oldu To My Star. Senaryo açısından ise aslında senaryonun çok da sevilmeyecek bir tarafı yok. Wish You'ya benziyor demiştim. Wish You'da da bir idol vardı. Rastgele tanıştığı ve aynı evde yaşamak zorunda kaldığı bir kişiyle onun da arasında bir ilişki başlıyordu vesaire. Bu açılardan iki dizi birbirine benziyor. Kore BL'lerinin bence en büyük artısı dizi sürelerinin de kısa olması sebebiyle sanıyorum tek bir ana hikayeye odaklanmaları. Yan rollerdekilerin hikayeleri çok fazla böyle dizinin içerisinde yer almıyor. Yan hikayeler de asıl hikayeyi desteklemek amacıyla oluşturulmuş hikayeler olduğu için ana odağımız hep asıl çiftimiz ve onların hikayesi oluyor ve ben bunu seviyorum. Ancak senaryo derinliği açısından senaryoların çok fazla bir derinliği olduğunu düşünmüyorum Kore BL dizilerinde.
daha çok hikayeler okuduğumuz fanfiction hikayelere benziyor. Belki de bunu özellikle yapıyorlar. Belki de fanfictionlardan besleniyorlar senaryoları yazarken, bilemiyorum. Hani bir yerlerden uyarlanıyorsa da lütfen belirtin. Benim bilgim yok. Bildiğim kadarıyla orijinal senaryolar yazılıyor bu diziler için ama standart fanfiction hikayelerinin geliştirilmiş halleri gibi önümüze çıkıyor senaryolar. Bu açıdan hani bunun hem iyi hem kötü olduğunu düşünüyorum aslında. Ya senaryo derinliği olması tabii ki izleyen için daha büyük keyif olacaktır. Ama diğer taraftan da zaten hepimizin kafasının dolu olduğu, zaten hani zor günler geçirdiğimiz şu zaman diliminde bu şekilde hafif, insanı çok yormayan senaryolarla daha da kendimizi iyi hissediyoruz. Bir taraftan da böyle bir pozitif tarafı var. Mesela Two My Star'ın dramatik hiçbir yönü yok. Bunu çok sevdim ben. Gayet hani romantik komedi olarak yorumlanabilecek bir dizi. Draması yok. Hem izlemesi kolay hem de izlediğinizde kendinizi iyi hissediyorsunuz. Kore BL dizileri şimdilik web dizisi olarak çekildikleri için sanırım bölüm süreleri ve bölüm sayıları bu yüzden daha kısa. Çünkü bütçede azdır diye düşünüyorum. Hal böyle olunca bu da yine hani bir taraftan iyi bir taraftan kötü. Neden iyi? Çabucak izliyorsunuz. Yani ben dün akşam oturdum, bütün bölümleri izledim, kalktım, bitirdim. Bu çok güzel bir şey. Stream yapabiliyorsunuz yani diziye. Diğer taraftan hani konuyu dallandırıp budaklandırmayarak aynı hikayeye odaklanıyorlar. Bu da güzel. Ama diğer taraftan hikaye derinliği de bir türlü oluşamıyor sanırım. Ben mesela Two My Star'ı izlediğimde şunu hissettim. Sanırım aşçının hikayesi, yani bu dizide izlediğimizden önceki başına gelenler, bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bunlara daha fazla odaklanılsaydı, bunlarla ilgili daha fazla şey öğrenseydim daha çok hoşuma gidecekmiş gibi hissettim. Aşçıyla ilgili daha çok şey, onun karakteriyle ilgili ya da karakterinin neden böyle olduğuyla ilgili daha çok şey bilmek isterdim. Ama işte süre kısıtı yüzünden bazı şeylerin biraz aceleye getirildiğini düşünüyorum. Hani hızlıca oluyor her şey. Çok fazla tanıyamıyoruz karakterleri. Hazır biraz karakterlerden bahsetmişken şunu da söylemeden edemeyeceğim. Aslında bu Kore dizileriyle ilgili genel bir benim eleştirim, yorumum ya da gözlemim, ne derseniz deyin artık. Sadece bir yerler için söylemiyorum. Nedense karakterleri yaratırken çiftlerimiz için bu çiftlerden bir tanesinin mutlaka işte daha dışa dönük, daha pozitif, enerjik, eğlenceli olması gerekiyor. O şekilde yaratıyorlar o karakteri. Diğer karakter de mutlaka işte daha içe kapanık, daha sert, kendiyle ilgili hiçbir şey paylaşmayan, işte daha soğuk, daha prensipli, böyle kapalı kutu gibi bir karakter olması gerekiyor. Yani illaki karakterleri bunlar üzerine inşa ediyorlar. Bunun konuda neden bu kadar ısrarcı olduklarını anlamıyorum. Yani illaki zıt kutuplar birbirini çeker üzerinden mi gitmek istiyorlar? Başka bir düşünceleri mi vardır bilemiyorum ama buna bu kadar bağlı kalmak zorunda olmadıklarını düşünüyorum. Dediğim gibi bu dizi için değil, genel Kore dizileriyle alakalı bir gözlemim bu benim. Karakter yaratırken biraz daha yaratıcı olabileceklerini düşünüyorum. İlla ki bir çift için birisi içe kapanık, diğeri dışa dönük olmak zorunda değil. Two My Star ile ilgili en sevdiğim taraflardan bir tanesi de dizideki ilişkide herhangi bir toksiklik yaşanmaması oldu. Biliyorsunuz BL dizilerdeki ilişkiler ve toksiklikleri beni çok rahatsız ediyor. Hoş, Kore BL dizileri bu konuda daha farkındalık sahibi, daha başarılı içerikler sunabiliyorlar ama BL dizilerdeki toksik ilişkiler bir problem. Yani hep bahsediyorum. Biz bunları hep yazdık gibi oldu ama bu konudan ara ara sürekli bahsediyorum. Ama bu dizide de herhangi bir toksiklik yaşanmadı. Two My Star kısa ve sempatik bir dizi. İzlediğinizde kendinizi iyi hissediyorsunuz. Çok fazla negatif bir eleştirim yok diziye dair. Tabii dizi bir başyapıt falan da değil. Hani onu demiyorum ama izlemesi keyifli ve size iyi hissettiren, iyi zaman geçirten dizilerden bir tanesi. Kore BL dizileri en azından senaryo açısından biraz daha katmanlı olursa, yani senaryo derinliği biraz daha fazla olursa sanırım daha başarılı işler ortaya koyacaklar diye düşünüyorum. Benim fikrim en azından bu yönde.
Oyunculuklar iyi, OST iyi, çekimler iyi, prodüksiyon gayet iyi. Gayet başarılı bir Kore BL dizisi var karşımızda. To My Star'ı siz izlediniz mi? Diziyi nasıl buldunuz? Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada sizin favori Kore BL diziniz hangisi? Bunu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Benden bugünlük bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.